İzleyeceğiniz bu içerik aynı zamanda korku edebiyatının efendisi Howard Phillips Lovecraft'a ithaf edilmiş bir sevgi mektubudur. Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, Amerikalı bilim kurgu, fantezi ve korku kurgu yazarıdır. Lovecraft'ı daha önce hiç duymamış da olabilirsiniz. Fakat onu ismen hiç duymamış olsanız dahi en çok bilinen eserlerini illa duymuşsunuzdur. Örneğin Cthulhu'nun Çağrısı ya da orijinal adıyla Call of Cthulhu eserini duymuş olabilirsiniz. Şüphesiz kendisi 20. yüzyılın en önemli korku yazarlarından biridir. Lovecraft'ın eserleri genellikle gotik edebiyatın özelliklerini taşır. Lovecraft, gotik edebiyatın en büyük yazarlarından Edgar Allan Poe için yazının efendisi tabirini kullanmıştır. Poe ve eserlerine büyük hayranlık beslediği bilinir. Lovecraft'ın eserlerinin birçoğu kozmik korku olarak nitelendirilir. Hatta kozmik korku türünü ortaya çıkaran Lovecraft'tır diyebiliriz. Kozmik korkuya aynı zamanda Lovecraftian veya Türkçe manasıyla Lovecraftvari korku da denir. Peki kozmik korku tam olarak nedir? Bu türdeki korku, insanın evrendeki yerinin anlamını, insanın dünya dışı varlıklar karşısındaki çaresizliğini ve insanın dünya üzerindeki varoluşunun anlamsızlığını vurgular. Kozmik korku, genellikle okuyucuyu evrenin derinliklerinde, insanın anlamadığı veya kontrol edemediği varlıkların olduğu bir dünyaya götürür. Söz konusu varlıklar, insanların sınırlı algılarının ötesinde olan şeylerdir ve insanların karşı koyamayacağı güçlerle donatılmıştır. Aynı zamanda kozmik korku tamamen insandaki bilinmeyen korkusunu tetiklemeye çalışır. Kozmik korku, içeriği ve yapısı yüzünden sinemaya ve oyunlara uyarlanmakta çok büyük zorluklar çıkarır. Öyle ki Lovecraft'ın öykülerinde bahsi geçen atmosferi, ortamı, mimariyi ve varlıkları hayal etmeye çalışmak dahi oldukça güçtür. Bunun en iyi örneğini Deliliğin Dağları adlı eserini okurken görürüz. Fakat kozmik korku güzel işlendiği ve güzel uyarlanabildiği zaman ortaya muhteşem eserler çıkabilir. Yaşarken ünlü bir yazar olamayan Lovecraft'ın çoğu eseri ölümünden sonra keşfedilmiştir. Ve ölümünden onlarca yıl sonra dahi birçok kişiye ve yapıma ilham kaynağı olmaya devam etmiştir. Oyun sektöründe, sinemada, dizilerde, edebiyatta, resimde ve müzikte Lovecraft ilhamıyla yapılmış birçok eser vardır. Kısacası Lovecraft'ın efsunu, görsel ve işitsel her sanat dalında kendini göstermektedir. Lovecraft'ın karanlık dünyasından ilham almış sanatçılara örnek olarak Stephen King, Neil Gaiman, Guillermo del Toro ve John Carpenter gibi birçok isim sayılabilir. Lovecraft oyun dünyasında kendine çok büyük bir yer bulmuştur. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, The Sinking City gibi oyunlar doğrudan Lovecraft'ın hikayelerine dayanmaktadır. Bloodborne, Eternal Darkness, Sanity's Requiem, Darkest Dungeon, Amnesia, The Dark Descent gibi oyunlarda Lovecraftvari temalar ve unsurlar içermektedir. Peki ya konumuz olan müzik? Lovecraft'ın müzikteki yuvası metal müzik olmuştur. Birçok kült şarkıda doğrudan onun etkisi görülmektedir. Metal müziğe öncülük etmiş, hatta öyle ki metal müziğin birçok alt türünün ortaya çıkmasına vesile olmuş önemli grup ve müzisyenler Lovecraft'ın eserlerinden etkilenen şarkılar yapmıştır. Metal müziğin en büyük öncülerinden Metallica bunun en iyi örneğidir. Her ne kadar Metallica ve üyelerinin günümüzde son yıllarda yaptığı seçimler, verdiği kararlar çoğu koyu metal hayranını hüsrana uğratsa da 1980'ler ve erken 1990'larda yaptıkları işlerin büyüklüğünün kabulü tartışılmazdır. Metallica'nın bas gitaristi olan merhum Cliff Burton, Lovecraft'ın Cthulhu mitolarına büyük bir ilgi duyardı. Yazarın Cliff ve gruba olan etkisi birazdan bahsedeceğim çalışmalarda en belirgin şekilde görülmektedir. 1984 yılında yapılan Ride the Lightning albümünün kapanış enstrümantal parçası olan Call of Cthulhu hem aynı adlı öyküden hem de
Lovecraft'ın Innsmouth üzerindeki gölge isimli bir başka öyküsünden ilham alınarak oluşturuldu. Bu arada söylemem gerekir, şarkının başındaki ürpertici melodinin asıl sahibi grubun eski lead gitaristi ve günümüzde Megadeth adlı thrash metal grubunun kurucusu Dave Mustaine tarafından yaratıldı. Şarkının demo yani çalışma halindeki ismi When Hell Freezes Over olarak belirlenmişti. Dave'in gruptan kovulmasının ardından Metallica şarkının adını Call of Cthulhu olarak değiştirdi. Dave konuyla alakalı Rolling Stones dergisine verdiği bir röportajda kelimesi kelimesine şunları söylemiştir. Call of Cthulhu tamamen %100 benim şarkım. O şarkıdaki her bir siktimin notasını ben yazdım demiştir. Hatta Dave şarkının bütün ürpertici havasını veren giriş riffini Megadeth grubuyla yaptığı Hangar 18 parçasında kullanmıştır. Şu iki refe bir bakın. Aradaki fark, Call of Cthulhu'da riff arpej olarak çalınırken Hangar 18'de power chord olarak çalınmasından ibaret. Çalım şekli dışında her iki riff de birebir aynı. Neyse, konumuza devam. Bir diğer şarkı ise kült Master of Puppets albümünden. The Thing That Should Not Be, yani Türkçe'ye çevirecek olursak var olmaması gereken şey gibi bir manası olan şarkı. Her bir kıta Lovecraft'ın öykülerinden birine atıfta bulunur ve genel olarak şarkıdaki metin kozmik korkuların varlığını gördükten sonra deliliğe sürüklenen insanlar tarafından söylenen manasız delice sözleri anımsatan bir yapıya sahiptir. Hatta şarkının giriş cümlesi Messenger of Fear Türkçe manasıyla korkunun elçisi veya korkunun habercisi bizzat Nyarlathotep adlı varlığa göndermedir. Metallica yıllar sonra 2008 yılında Death Magnetic albümünde eski takım üyelerine Cliff Burton'a bir saygı duruşu olarak dolaylı Lovecraft etkileri olan başka bir şarkı daha üretti. All Nightmare Long, yani tüm kabus boyunca anlamına gelen bu şarkıyla alakalı James Hetfield şunları söylemiştir. The Thing That Should Not Be ve Call of Cthulhu'da yaptığımız gibi Howard Phillips Lovecraft mitolojisine geri dönmek istedim. Bu şarkı Tindalos'un tazıları hakkındaydı. İnsana beyin amcıklaşması, parantez içinde mindfuck, yaşatan delice bir öykü. Söz konusu öyküde kabuslar aracılığıyla avlanan kurtlardan bahsediliyor. Uykunuzda bile kaçamadığınız dehşet verici varlıklar. İşte bu yüzden şarkının adını da All Nightmare Long olarak belirledik. 2017 yılında Metallica tekrar bir Lovecraft-vari şarkı daha yaptı. Dream No More şarkı tamamen Cthulhu'ya ve onun uyanışının getireceği kıyamete ithafen yazıldı. Şarkının ilk dörtlüğündeki sözler şöyledir. Siyah denizlerin altında uyur ve bekler. Ölümde düşler görür. Sarsılan kozmosun altında uyur. Yıldızlar nefesini verir. Unutmayın, R'lyeh'teki evinde ölü Cthulhu düş görerek bekliyor.